Merhaba dostlarım, yepyeni bir içerikle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle eski siyah beyaz fotoğraflarımızı yapay zeka programlarını kullanarak nasıl renkli fotoğraflara dönüştürebileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Ancak başlamadan evvel, eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Ben bu işlem için Gemini yapay zeka programının ücretsiz sürümünü kullanmak istiyorum kıymetli dostlarım. Sizler arzu ederseniz bir başka yapay zeka programını kullanabilirsiniz. Ancak Gemini'yi öneririm size. Bu arada şunu ifade edeyim. Herhangi bir sponsorluk veya reklam anlaşmamız bulunmamaktadır. Onu da hemen ifade edeyim. Kıymetli dostlarım, şifrenizle Gemini yapay zeka programına girdikten sonra karşımıza gelen şu ekrandan dosya yükle diyoruz. Buradan dosya yüklüyoruz. Hemen buradan bir siyah beyaz fotoğraf seçiyorum. Hemen fotoğrafın orijinalini de size göstereyim. Bakın, bu fotoğraf 1900 yılında çekilmiş olan bir fotoğraf bu. Tarihi bir fotoğraf. Bunu kullanacağız. Evet. Şöyle bir prompt yazıyoruz kıymetli dostlarım. Şimdi kıymetli dostlarım şöyle bir prompt yazdım. Yüklemiş olduğum siyah beyaz eski fotoğrafı herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmadan tıpkı günümüz fotoğraf teknolojisiyle ve bir fotoğraf sanatçısı çekmiş gibi en iyi kontrast, ışık, pozlama, netlik, hue saturation ayarlarını kullanarak 4K kalitesinde renklendirme yapmanı istiyorum. Renklendirmeni istiyorum şeklinde bir prompt yazdım. Şimdi buradan düşünen diyorum. Buradan gönder diyorum. Ve sonucu bekliyoruz. Evet, bakın renklendirmiş oldu. Şimdi bunu şöyle tam boyutunu indirip size göstermek istiyorum. Evet, bakın. Renklendirilmiş hali de bu şekilde kıymetli dostlarım. Şimdi bunları yan yana koyayım. Hemen. Hemen şöyle alayım. Bu değil. Şuradan hemen
görünümden şu. Tamam. Şimdi bakın. Şöyle yan yana koyalım. Evet, bakın. Şimdi bu şekilde renklendirmiş oldu. Sol taraftaki 1936 yılında çekilmiş olan bir fotoğraf. Özür dilerim, 1936 değil, 1900 yılında çekilmiş olan bir fotoğraf bu. Evet, bunu kapatalım. Şimdi bir deneme daha yapalım sevgili dostlar. Şimdi şuradan tekrardan dosya yükle diyorum. Buradan bu sefer kalabalık bir insan topluluğunun olduğu bir fotoğrafı düzenlemek istiyorum, renklendirmek istiyorum. Onu da hemen göstereyim şurada, bakın. Atatürk ve İngiltere Kralı 8. Edward'ın yer aldığı bir fotoğraf kıymetli dostlarım. Şimdi bunu renklendirmek istiyorum. Bu fotoğraf 1936 yılında çekilmişti. Az öncekini yanlış söyledim. Bununla karıştırdım. Evet, bu kadar hata olur kıymetli dostlarım. Şimdi aynı şekilde şuradaki promptumuzu yapıştıralım. Aynısını alalım. Aldım promptumu. Şuraya tekrardan yapıştırıyorum. Aynı promptu kullanıyorum kıymetli dostlarım. Ve yeniden komutu veriyorum. Bakalım bu yoğun insan topluluğunun olduğu bir fotoğrafı nasıl renklendirecek? Onu hep birlikte görelim. Evet, olağanüstü, gerçekten mükemmel derecede başarılı. Şimdi hemen onu da size göstermek istiyorum. Büyük halini sevgili dostlar. Bakın kıymetli dostlarım, önce büyük halini göstereyim. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar başarılı. Bakın şurada Atatürk var. 8. Edward İngiliz kralı. Arkada İsmet Paşa var. Diğerlerini tanıyamadım. Bilemiyorum diğerlerini kıymetli dostlarım. Evet, ama oldukça başarılı. Evet, tam ortada Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Evet, çok başarılı gerçekten. Gerçekten olağanüstü. Şimdi bunun yanına hemen eski halini de koyalım. Daha iyi görün. Bakın, görüyor musunuz aradaki farkı? Ne kadar fark ediyor? Olağanüstü gerçekten. Olağanüstü. Tek kelimeyle. Çok başarılı sevgili dostlar. Evet, şimdi bunu da kapatıyorum. Bir deneme daha yapalım. Şimdi bu sefer de bireysel bir insan fotoğrafını renklendirelim. Yine aç diyorum. Evet, yine aynı promptumu yapıştırıyorum buraya ve yeniden
renklendirme için komutu veriyorum kıymetli dostlarım. Şu an çok fazla istek aldığımdan bu işlemi yerine getiremedim. Lütfen daha sonra tekrar deneyin demiş. Şimdi dosyayı yeniden yükleyelim. Ve yapıştır diyelim. Olağanüstü, gerçekten mükemmel, mükemmel. Gerçekten mükemmel bir sonuç çıkarttı. Hemen onu da göstereyim size. Bakın. Bu renklendirilmiş hali. Hemen bunun orijinal halini de hemen size göstermek istiyorum. Bakın. Orijinal hali de şu. Şu şekilde. Hemen yan yana koyalım bunları da. Ve aradaki farkı görün. Bakın, görüyor musunuz? Bu da yalnız bir insan figürünün siyah beyazdan renkliye dönüştürülmesini görüyorsunuz. Ne kadar başarılı olduğunu görebiliyorsunuz kıymetli dostlarım. Evet. Sonuç ortada. Gerçekten olağanüstü. Olağanüstü gerçekten. Şimdilik bakın, tekrardan göstereyim bunları size. Şu Atatürk çok başarılı yine. İzmir'de aynı şekilde. Bakalım, bir tane daha deneyelim mi? Bir şansımızı deneyelim bakalım. Bir de şuradan siyah beyaz ama şu şekilde bir Paris fotoğrafı var. Bir de onu deneyelim bakalım. Onun da hemen şöyle orijinalini göstereyim size. Bakın, bu şekilde. Kaliteli bir siyah beyaz fotoğraf. Şimdi buna da şu şekilde promptumu yapıştırıyorum aynı şekilde. Evet. Bu da çok iyi sonuç verdi gibi. Bunu da hemen kaydedip size onu da göstermek istiyorum. Evet. Bu da gerçekten çok başarılı. Bakın, yani fotoğrafın siyah beyazı zaten kaliteli olduğu için renklisi daha da kaliteli olmuş oldu. Bakın, hemen onu da şöyle yan yana koyayım. Evet, görüyor musunuz? Bakın, 4K bir fotoğrafa dönüştürmüş oldu renkli olarak. Evet, bu şekilde başarılı çalışmalar elde edebiliyoruz sevgili dostlar. Geldik bir programın daha sonuna sevgili dostlarım. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.